Afrika'yı takip edenler ve ilgi duyanlar bilirler. Geçtiğimiz son birkaç yılda Sahel bölgesinde peş peşe darbeler meydana geldi. Bu aralar bölge durulmuş gibi gözükse de aslında darbelerin oluştuğu bölgelerde bir nevi farklı bir bloklaşma durumu ortaya çıkıyor. Eski Fransız sömürgesi olan Mali, Burkina Faso ve Nijer bu kapsamda federal bir birlik oluşturmak için bir araya geldi. Bu üç ülke de günümüzde askeri yönetimler tarafından yönetilmekte olup geçtiğimiz Eylül ayında savunma alanında bir ittifak oluşturmuşlardı. Şimdi sizlere sahilde ortaya çıkan bu yeni tabloyu anlatacağım. Bu arada içeriğimize geçmeden yorumlarınızın benim ve ekip arkadaşlarım için sizlere daha iyi içerikler hazırlamamız konusunda oldukça önemli olduğunu hatırlatmak istiyorum. Özellikle Afrika konusunda merak ettiğiniz konuları yorumlara yazmanız çok önemli. Çünkü ekip arkadaşlarımız da sizlere elimizden geldiğince daha ilgi çekici içerikler hazırlama gayretindeyiz. Değerli yorumlarınızı tek tek okuyup aslında hepsini dikkate alıyoruz. Son olarak kamera arkasında da içeriğin oluşmasına katkı sağlayan arkadaşlarım bulunuyor. Onların bu emekleri için GZT'ye abone olmayı ve çevrenize önermeyi lütfen unutmayın. Hazırsanız 10-10 başlıyor. Uluslararası ilişkilerde neyin ne zaman ne şekilde olacağı her zaman kestirilemeyebiliyor. Özellikle Afrika kıtasından bahsediyorsak bu daha fazla önem kazanıyor. Bilindiği üzere Afrika'da Sahel bölgesinde 2020 yılından beri darbeler sıklıkla yaşanmakta. Yalnızca son 4 yılda Batı ve Orta Afrika'da 7 askeri müdahale yaşandı. Ve sadece Sahel bölgesindeki darbeler Mali, Çad, Gine, Burkina Faso, Sudan ve Nijer olarak öne çıkıyor aslında. Bu Sahel ülkeleri dışında en son askeri müdahale Gabon'da gerçekleşmiş olsa da yaşananlar bütün bölgeyi etkiliyor. Çünkü darbelerin yaşandığı ülkelerden 4'ü istikrar ve işbirliğini teşvik etmek amacıyla kurulmuş olan bölgesel bir örgüt olan ECOWAS'ın üyesi. Nijer'de junta lideri General Abdurrahman Chani Temmuz'da iktidarı ele geçirdikten sonra yaptığı ilk yurt dışı gezileri Mali ve Burkina Faso'ya yönelikti. Bu görüşmelerde 3 ülke lideri Sahel Devletleri İttifakı kapsamında güvenlik ve siyasi işbirlikleri sözü vermişlerdi. Bu ortaklık 3 ülkenin her biri için Sahra Çölü'nün güneyinde yer alan Sahel coğrafyası boyunca aşırılıkçı şiddetle mücadeleyi öngörüyor. Ama bununla beraber ECOWAS ve dolayısıyla Fransa'nın bölgedeki varlığı ve Fransa'nın bölgeden kovulduktan sonra ortaya çıkan boşluk tartışılmakta. Fransa'nın bölgeden çıkarılması bölgede yeni güç boşluklarını ortaya çıkarırken Rusya bu boşlukları Sahel Devletleri İttifakı ile doldurmayı planlıyor diye düşünebiliriz. Yeni kurulan bu ittifak NATO tarzı bir ittifak olarak görülebilir aslında. Yani taraflardan birinin saldırıya uğraması durumunda diğerlerinin birbirine yardım etmesi gereken bir durum. Bu aslında çok önemli bir tartışma konusu. Yani bu ülkeler ittifak kurmadan birbirleriyle ikili olarak bu tarz bir anlaşma ya da işbirliği yoluna gidemez miydi sorusu burada sorulabilir belki de. Ama burada ikili ittifakın da mümkün olduğunu söyleyerek daha güçlü bir yapının ve entegre unsurların kullanılacağı ortak bir sistemin bölgede varlık göstermesi bu ülkelere çok daha fazla katkı sağlayacaktır. Tabi bu durumda çok daha önemli bir soruyu sormamız gerektiriyor aslında. Sahel Devletleri İttifakı ile Rusya yakın bağlar mı kuracak ya da bu ittifak sisteminde hangi sistemler kullanılacak soruları burada karşımıza çıkabilir. Öncelikle şunu söylemek gerekir ki Rusya, Burkina Faso'daki büyükelçiliğini 30 yıldan fazla bir süre sonra yeniden açmıştı. Ve bu girişim Putin'in Temmuz 2023'te St. Petersburg'da düzenlenen Rusya-Afrika zirvesi sırasında büyükelçiliği yeniden açma planlarını açıklamasının ardından gerçekleşmişti hatırlayacak olursak. Bu Rusya'nın Burkina Faso ile hızlı bir şekilde hem diplomatik hem de askeri bağlarını güçlendirdiğini gösteriyor. Ve bu arada Rusya'nın Ouagadougou Büyükelçiliği Fildişi sahiline akredite konumda şu anda. Öte yandan Nijer Dışişleri Bakanı Bakary Yeo Sangare, Nijer'in Rus silahlarına sahip olduğunu açıkladı ama Rus ordusunun Nijer topraklarında varlık göstermediğini de bu açıklamada belirtmişti. Tabi bu açıklamada Dışişleri Bakanı Rusya'dan silah tedariki için ilişkilerin sürmesi gerektiğini ama bunun dışında kendi topraklarını savunmak için de Rusya'ya ihtiyaç duymadıklarını açıklamış oluyordu. Kısacası Rusya son yıllarda Sahel'deki varlığını oldukça arttırmış durumda. İlk olarak paralı askeri şirketi olan Wagner aracılığıyla bölgedeki varlığını arttıran Rusya, buradaki varlığını arttırırken hem Batı ülkelerinin Afrika politikalarındaki yanlış adımlarından hem de Fransa başta olmak üzere Avrupa karşıtlığından da faydalanıyor diyebiliriz. Mali, Burkina Faso ve Nijer'deki junta liderleri 30 Aralık'ta Sahel Devletleri İttifakı olarak adlandırılan yeni ittifaka bağlılıklarını dile getirdi. Hatta
Burkina Faso Başbakanı Tambela bu ittifakı farklı geçmişlerden gelen insanların ortak bir gelecek inşa ettiği ABD'nin kuruluşuna da benzetti ve bu şekilde de dikkat çekmişti. Hatta şöyle söyledi Tambela: ABD'ye her yerden yerleşimciler geldi. İngiltere'den, Almanya'dan, İtalya'dan, ama hepsi kaderlerinin aynı olduğunu söyleyerek ülkelerini kurdular. Şimdi de biz söylüyoruz. İster Mali'den, ister Nijer'den, ister Burkina Faso'dan olun, aynı kaderi yaşıyoruz. Bunlardan birlikte kurtulacağız diyor. Tabii bunu söyleyerek belki de gelecekte Sahel'de 3 ülkenin birleşerek tek bir ülke olacağına yönelik sinyaller de veriliyor aslında. Unutmadan bu konuşmadan bir gün önce bu liderler Fransız birliklerinin Nijer'den tamamen çekilmesini kutlayan binlerce kişilik kalabalığı da selamlamıştı. Aslında her şey güvenlik sorunlarıyla başlamıştı. Bugün bahsettiğimiz bu ittifak 3 ülkenin ordusunun arasında işbirliğini önemli bir konuma getirdi. Yani kısacası Sahel Devletleri İttifakı'yla 3 junta liderliğindeki ittifakın ülkelerindeki askeri müdahaleler sonrasında daha büyük Batı Afrika siyasi bloğundan uzaklaştığını söyleyebiliriz. Yani birbirine 3 komşu devlet 2020'den bu yana askeri müdahalelerle iktidarı ele geçiren subaylar tarafından yönetiliyor. Bu ittifakın kurulması ise Fransa ve ECOWAS'tan bağımsızlığının bir göstergesi olarak görülüyor. Tabii risk mi fırsat mı ona siz karar verin, ama bu ittifak bölgede Fransa'nın uygulamaları ve politikalarından sıkılmış olan devletler ve toplumlar için de oldukça büyük anlamlara sahiptir aslında diyebiliriz. Ama burada bloklaşma bir taraftan Fransa'dan şikayetçi olan toplumlar için bir fırsat olarak görülebilirken diğer taraftan da iktidarda bulunan yöneticiler için büyük bir tehdit olarak görülebiliyor. Çünkü burada devletle toplumun bir noktada karşı karşıya gelmesi gerekirse bu durum yeni istikrarsızlıkları bölgede meydana getirebilecektir. Aralık 2023 başlarında Nijer, Fransa'nın Uluslararası Frankofon Milletler Örgütü ile tüm işbirliğini askıya aldığını duyurdu. Aslında hiç alışılmadık bir adım atan Fransa, Nijer'deki büyükelçiliğini kapatarak son Fransız askerlerini de bu ülkeden yeni yıl itibarıyla çekti. Yani Nijer'de artık Fransız askeri varlığı yok diyebiliriz. Fransa 2023'ün başlarında Burkina Faso'dan ve 2022'de Mali'den çekilmişti. Yani söz konusu bu 3 ülkedeki junta yönetimleri toplumlarındaki yaygın Fransız düşmanlığını kullanarak yönetimlerini pekiştirmişti. Peki bu ülkelerdeki toplumlar neden Fransa'ya karşı düşmanlık besliyordu? Aslında cevabı çok basit. Fransa'nın yıllar boyunca terör gruplarıyla mücadele etme ve bölgedeki şiddeti azaltma konularındaki başarısızlıkları bu duyguları besleyen temel unsurlar. Unutmayalım ki bu 3 ülkede Fransa'nın eski sömürgeleriydi. Yani Fransa sömürgeciliği bitirmiş olsa da bu ülkelerden çeşitli terör, aşırıcılık ve bölgesel güvenlik gibi bahanelerle varlığını sürdürüyordu. Mali, Burkina Faso ve Nijer, Fransa'nın desteklemiş olduğu G5 Sahel İttifakı'nın Moritanya ve Çad ortak gücünün de bir parçasıydı geçmişte. G5 Sahel İttifakı yoksulluğun azaltılmasıyla ilgili hedeflerle birlikte terörle mücadeleyi de hedefleyen bir yapıydı. Ama 2017'de Fransa, Almanya ve Avrupa Birliği tarafından bu ittifak günümüzde büyük ölçüde işlevini yitirmiş durumda. 22 Aralık 2023'te Nijer'de en son kalan 1500 Fransız askeri Paris'e gitmek üzere bir uçağa bindirildi. Ama burada farklı bir durum var. Fransa bu ülkeden ayrılmış olsa da bölgede Alman askeri varlığı devam ediyor. Bu kapsamda 20 Aralık 2023'te Alman Savunma Bakanı Boris Pistorius, Nijer'in başkenti Niamey'de 101 numaralı hava üssünde konuşlandırılan 120 Alman askerinin eğitimlerinin yapıldığını ifade etmişti. Bunun ötesinde Almanya'nın Nijer Özel Kuvvetleri'nin eğitimi yoluyla Nijer ile askeri işbirliğini sürdüreceğine dair güvence vermesi de söz konusu. Bu destek şu an itibarıyla Nijerli subaylar için bir eğitim okulunun oluşturulmasını ve Almanya'da eğitim verilmesini kapsayan bir destek. Ve unutmadan şunu da hatırlatalım. Almanya 26 Temmuz 2023'te Cumhurbaşkanı Muhammed Bozum'a yönelik girişilen askeri müdahalenin Nijer'de oluşturduğu durumu değerlendirirken Fransa'nın tam tersi görüşü de benimsemişti. En son Nijer'deki gelişmelerden sonra bu ülkede askeri müdahaleyi gerçekleştiren gruba, yani Anavatanı Koruma Ulusal Konseyi'ne karşı tutumlarında Fransa'dan uzaklaşan ilk ülke Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Fransa'nın aksine ABD, Nijer Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı General Musa Salou Barmao ve Genelkurmay Başkanı Maman Sani Kıyao ile doğrudan temas yoluyla Niamey'de iktidarı ele geçiren grup ile temaslarını hiç kesmemişti.
Kaynaklar açısından zengin olsa da Sahel bölgesinde yer alan ülkeler siyasi istikrarsızlıklar, isyanlar ve kötü yönetimlerle dolu uzun bir geçmişe sahip. Ama bunun sebebi elbette bu ülkeler değil. Maalesef sömürgeciliğe maruz kalmaları aslında bunun temel sebebini oluşturuyor. Yani bugün bölgenin böyle olmasının sebebi Fransa. 1960'da bağımsızlıklarını kazanmalarından sonra bölge ülkeleri devlet inşası ve ulus inşasına yönelik çok fazla zorluklar yaşamıştı. Ayrıca terör örgütleri bölgenin bir kısmını da kontrol ediyor şu an. Bu bölgelerdeki kaynaklar ve zenginlikler için hükümet güçlerine ve yerel halka karşı savaş da söz konusu. Terörle mücadelede uzun yıllardır çok fazla çaba gösteriliyor ama buna rağmen terör örgütleri bölgede varlıklarını sürdürmeye de devam ediyor. Üstelik son yıllarda yaşanan Covid-19'un yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşı Afrika için gıda güvenliğini ciddi ölçüde etkilemiş durumda. Kısacası Sahel bölgesinin kısa vadede istikrarı mümkün gözükmese de orta ve uzun vadede uluslararası işbirliğiyle mümkün olabilir. Ama bununla beraber ECOWAS ve dolayısıyla Fransa'nın bölgedeki varlığı ve Fransa'nın bölgeden kovulduktan sonra ortaya çıkan boşluk tartışılmakta. Fransa'nın bölgeden çıkarılması bölgede yeni güç boşluklarını ortaya çıkarırken Rusya bu boşlukları Sahel Devletleri İttifakı ile doldurmayı planlıyor diye düşünebiliriz.